Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda nesne tabanlı programlama bu konuya değineceğiz. Evet, Object Oriented Programming olarak İngilizcesi, Türkçesi nesne tabanlı programlama. Bu nesne tabanlı programlamayı geliştiren kişi Alan Kay. Ve bu kişi Object Oriented Programming ki şöyle tanımlıyor. Bunun diyor aslında nesne tabanlı, nesne odaklı değil. Buradaki ana mesajın, ana hedefin programların birbirleriyle mesajlaşma temelli olduğunu söylemiştir. Yani işte insanların birbiriyle haberleşmesinin, konuşmasının, iletişim kurmasının bir standardı var. İşte konuşarak, sözel veya yazıyla anlaşıyoruz. İşte programların da kendi arasında mesajlaşmaları için, haberleşmeleri için bu noktadan hareketle Object Oriented Programming bunu geliştirdiğini, OOP'yi geliştirdiğini söylemiştir Alan Kay. Evet, bu konuya da değindik. Şimdi artık bir class tanımlama, class nesne türetme, işte bunların içerisindeki attribute, metot, inheritance gibi konuları bir fiil işleyeceğiz. Kapsülleme, soyutlama ve çok biçimliliğe sadece burada değineceğim. Bunlarla ilgili herhangi bir örnek vermeyeceğim ben. İlgilenirseniz eğer bu konu başlıklarında olduğunu bilin ve araştırıp öğrenebilirsiniz. İşte kapsülleme yani private bir yani gizli özel bir değişken oluşturma veya özel bir metot oluşturma, private metot oluşturma. İşte bunun içinde bunun yüklenmesi ve değiştirilmesi için get ve set metotları kullanılıyor. Soyutlama dediği de abstrakt metot. Bunun bir şurada olduğu gibi bir import edilmesi gereken bir yeri var. From ABC, import ABC, abstract metot. Buradaki ABC, abstract base class kelimelerinin baş harflerinden oluşmuş. Polimorfizm var bir de. Dediğim gibi bizim programımızda buna bir fiil değinmeyeceğimiz için ben bunları anlatmıyorum. Yukarıdaki konulara değineceğiz inşallah. Bir önceki videolarımızda yaklaşık 20 video halinde görsel programlama anlattık. O programdaki yazmış olduğumuz tüm kodları bir sınıfların içerisine aktaracağız. Ve bu haberleşmeye de canlı bir örnek, haberleşmeye, mesajlaşmaya da canlı örnek vermek için şimdi ilk oluşturacağımız class veri tabanı yönetimi olacak. Bunu ayrı bir PY dosyası olarak ayıracağız. Ve ondan sonra yine burada bu nöbet ana PY dosyamızın içerisine bunu import edeceğiz. Ve orada yine tekrar haberleşmeye, mesajlaşmaya değineceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi sınıf işlemlerine geçelim. Şurada nöbet ana bizim sayfamız buydu. Şimdi zaten biz daha önce iki tane bir sınıf tanımlaması yapmıştık şurada. Yeni pencere ve ikinci pencere diye. Burada aslında şurada parantez içerisinde Q main window diyerek inheritance yani miras alma işlemini yapmıştık zaten burada. Yine ben ona bir değineceğim küçük bir şekilde. Ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi artık class yapısını attı hemen. Veri tabanı yönetimi. Şimdi kesin kural olmamakla beraber şöyle tanımlaması vardır. Bunun class isimleri büyük harfle başlar. Birden fazla kelimeden oluşuyorsa ikinci kelime de yine aynı şekilde büyük harfle başlar. Veri tabanı yönetimi. İki nokta dedik. Bu şekilde de class tanımlanabilir veya açık kapı parantez boş bir şekilde de tanımlama yapılabilir. Evet. Şimdi class'ın oluşturulması bu şekilde. Şurasına pass diyelim. Yani şimdilik boş bırakalım. Şimdi oluşturmuş olduğumuz bu class'tan bir değişken şu en alta ben oluşturayım, sonra bunların hepsini zaten şeyin içerisine alacağız. Evet. VT eşittir veri tabanı yönetimi aç kapı parantez dedim ve
ilk nesnemi türetmiş oldum. Şimdilik bunun içini boş bırakıyorum. Biraz sonra buraya bizim veri tabanımızın adı olan, hatta şimdiden yazı vereyim, NobetDB diye ismini de verdim. Evet, yukarıda sınıfımızı oluşturduk ve aşağıda da ilk VT diye nesnemizi türetmiş olduk. Şimdi şu VT önemli. Bundan sonraki kullanacağımız her şeyin içerisinde VT'yi kullanacağız. Şimdi bir de self diye bir şey gelecek. Bu self de VT'nin yerine geçmiş olacak. Şimdi yukarıdan sınıfın içerisine işlemlerimize devam edelim. Evet. Şimdi bu veri tabanı ile ilgili olduğu için veri tabanında kullanacağımız metotlarımızı tanımlayacağız. Şimdi burada metot ne demek? Fonksiyon ne demek? Fonksiyonlar hepsi şunlardı arkadaşlar. Biz zaten programlarımız boyunca bir sürü fonksiyon tanımladık. Def ekle, def veri getir, ondan sonra temizle. Bunların hepsi fonksiyon. Biliyorsunuz zaten. Sınıfın içerisinde tanımlanmış olan fonksiyona da ne deniyor? Metot deniyor. Şimdi burada bir de attribute kelimesi var. Attribute da arkadaşlar şurada gördüğümüz olduğunuz mesela UI, pengenel veya daha özel olması açısından bağlantı veya işaret dedik biz. Bunlar ne? Bunlar değişkenler değil mi? Bu değişkenlerin sınıf içerisinde kullanıldığı haline de attribute deniyor. Evet. Yani değişkeni sınıf içerisinde kullanırsak da, tanımlarsak da buna da attribute deniyor. Sınıf içinde kullandığımız zaman fonksiyonu metot, sınıf içinde kullanmış olduğumuz zaman değişkenlere de attribute deniyor arkadaşlar. Şimdi burada ilk olarak def alt tire tabi boşluk bırakacağım. İlk metodumu tanımlıyorum. Bu metot alt tire diye tanımlanıp şurada aşağıda tanımlamıştık. Class def alt tire init self. Bu arkadaşlar yapıcı fonksiyon. Evet, yapıcı fonksiyonun tanımlanması bu şekilde. Alt tire 2 tane, init 2 tane alt tire dediğimiz zaman yapıcı fonksiyonu çağırmış oluyoruz. Yapıcı fonksiyon, yapıcı metot, veri tabanı yönetimi sınıfı çağrıldığında otomatik olarak çalışan metottur arkadaşlar. Yani herhangi bir şekilde bir daha yapıcı fonksiyonu, yapıcı metodu klasın içerisinde yeniden çağırmanıza gerek yok. Bunun içerisinde zaten şimdi göreceğiz. İlk olarak çalışmasını istediğimiz işte fonksiyon çağrılmalı, değişken tanımlamaları bunun içerisinde yapılıyor arkadaşlar. Evet, self şimdi yaptıkça daha iyi anlaşılacak. Self artık bundan sonra şurada türetmiş olduğumuz VT nesnemizin yerini tutacaktır. Biliyorsunuz ki bir sınıftan sadece bir sefer nesne değil, buradan işte VT2 diye tekrar bir daha nesne türetebilirim. Buna başka bir veri tabanı ismi verebilirim. Gibi. İşte hangisi için işlem yapılacaksa artık oradaki self ifadesi işte VT'den çağrılıyorsa artık self VT olur. VT2'den veya işte Ahmet'ten Mehmet'ten artık nasıl bir nesne türettiyseniz o türetmiş olduğunuz isme göre self onun yerini alır arkadaşlar. Evet, self. Buna ikinci bir parametre daha göndereceğim ben. Buna VT adı dedim. Yani veri tabanı adı. Ondan sonra artık self nokta VT adı eşittir VT adı. Yani buradaki oluşturmuş olduğumuz şu atribüte şuradaki VT'nin eşitlenmesini, VT adının eşitlenmesini sağladık. Ondan sonra şimdi bir değişken daha oluşturuyorum. Atribüt oluşturuyorum daha doğrusu. VT baklanti eşittir. Buna şimdilik none dedim. Self nokta VT
imleç diyorum arkadaşlar. Ben Türkçelerini kullanıyorum. Şu normalde bunların hepsi aslında bağlantıya con veya connection, onun kısaltması olanını kullanıyorlar genelde. İmleç'te kursör, kurs diye tanımlıyorlar. Ha, ben burada Türkçesini tanımladım. Bunu bizim programımızda da şimdi artık onların isimlerini değiştireceğim. Bunları biz bağlantı ve ne diye tanımlamıştım? İşaret diye tanımlamıştım ben. Artık o işareti imleç olarak değiştireceğim. Şimdi artık metodumuzu bir oluşturalım. Veri tabanımızın bağlantısının açılması için bağlantı aç diye bir metot oluşturdum. Ve artık bunun içerisine self ifadesini yine ekledim. Ondan sonra self nokta vt bağlantı eşittir SQLite 3. Şuradaki ifadeyi yazıyorum arkadaşlar. Çok geçtim herhalde. Şu. SQLite 3 connect. Tabi buraya artık ben nobet db demeyeceğim. Burası bir değişken olarak gelecek. Neydi o? Self nokta vt adı. Evet, şu attribütü ekledim. Ondan sonra self nokta vt imleç kursörü bağlıyorum artık. Self nokta neydi bu da? Vt bağlantı kursör. Şuraya eşittir koymadık, o yüzden gelmedi. Vt bağlantı nokta connect kursör dedim ve aç kapı parantez dedik. Evet, ilk metodumuzu tanımlamış olduk. Şimdi hemen ikinci metodumuzu tanımlıyoruz. Açmış olduğumuz bağlantı açtan sonra bağlantı kapat. Yani bizim istediğimiz zaman veri tabanı bağlantımızı kapatacağız arkadaşlar. If buraya bir şart koşalım. If self nokta vt bağlantı, yani zaten vt bağlantı açıksa bunu kontrol edecek bu. O zaman ne yapacak? Self bağlantı close diyeceğiz. Self nokta vt bağlantı close dedik. İkinci, şuraya iki noktamızı unuttuk. Evet, def SQL ifadelerimizin çalıştırılması için SQL execute diye bir metot daha oluşturuyorum. SQL execute metodu yine self iki nokta üst üste alta geçtim. Evet, if yine bir şart koşuyoruz buraya. If not self nokta vt ne bu? İmleç. Şu. Yani bu bağlantısı kapalı değilse artık bu anlama geliyor. Burada bir raise diye bir try except yapsının geri döndürme parametresi var. Exception. Buraya diyoruz ki veri tabanına bağlanamadınız. Bir uyarı mesajı gönderiyoruz. Evet dedik. Şimdi try except yapısını açıyoruz buraya. Try. Şurada bir değişkenimiz daha, parametremiz daha olacak. Hatta ben buna da direkt zaten parametreler diye bir değişken tanımladım buna. Evet. Şimdi artık burada try yapısının içerisinde if parametreler parametreler boş değilse o zaman ne yapacak bize? Self nokta vt imleç execute, bunu çalıştıracağız ve ne yapacağız arkadaşlar? Sorgu ve parametreler evet, sorgu parametreler
Evet. Şurada tabi o sorgu nereden gelecek? O sorgu şurada bir değişken daha olacak ki ondan sonra gelebilecek. Evet. Ondan sonra eğer EZ yapısını kuruyoruz buraya. EZ self nokta vt imleç nokta execute ve bu sefer sadece sorguyu çalıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu şu demek. Şimdi bir kişi sadece bir sorgu gönderip şimdi oradan biraz sonra programın içerisine girdikçe göreceğiz. Sorgu yani create table veya işte atıyorum insert into vesaire. Bunlar direkt işte where'den sonra bir parametre alıyorsa bunları parametre ile getiriyoruz. Ama sadece işte select yıldız from personnel ve işte create table vesaire neyse artık bizim oluşturduğumuzda ek bir parametre alıyorsa parametreler değişkeniyle göndereceğiz. Sorgu kısmı var ama parametresi yoksa o zaman burası çalışacak ama parametresi var ise o zaman burası çalışacak. Yani buradaki if else yapısını bu yüzden kurduk arkadaşlar. Ondan sonra şuraya except diyelim. Ondan sonra tabi excep'e geçmeden önce şurayı bitirmedik. Daha sonra daha şeyi çalıştırmadı çünkü. Şunun içerisinde artık self nokta vt bağlantı commit vt bağlantı nokta commit dedik arkadaşlar. Bağlantımızı veri tabanına işlem yapacak şekilde çalıştırdık ve bir metot olduğu için geriye bir değer döndürmesini istiyoruz. Return ondan sonra self nokta vt imleç. Bu return ifadesi print ile return arasındaki ifade arkadaşlarım. Farklılık şu. Print dediğimiz zaman bize ekrana veya mesaj box'a da yazdırabiliriz biz bunu. Yazdırdığımız şeyin sadece o anki değerini bize gösterir. Ama bu dönen değerle ilgili işlem yapmak istiyorsak o zaman return ifadesini kullanmamız gerekiyor. Burada sırf bunun için return kullandık. Çünkü biraz sonra programın içerisinde bu klasın içerisinde SQL execute parametresine metoduna göndermiş olduğumuzun çıkan sonuçlarını kullanacağız. Dolayısıyla da return ifadesi bunun için gerekli bize. Evet. Şurasına SQLite 3 nokta error direkt o ifadesini kendisini yazıyoruz arkadaşlar. Bunu diye ifade etsin ve bize Q message box ifadesinin içerisinde bir mesaj versin. Buna warning dedim ben ve ondan sonra şuraya normalde bizim sınıfımızın adını yazmamız gerekiyor ama şu an artık herhangi bir şey olmadığı için buraya none dedim. Ondan sonra bilgilendirme, ondan sonra işte f diyerek stringlerin içerisinde değişken oluşturmamızı sağlayan ifadedir. F tırnağın dışına yazılır. Önce bir kullanıcıya uyarı mesajı verdirebiliriz yani. İşte bir hata oluştu dedik. 2 nokta üst üste koydum. Ondan sonra şuraya süslü parantezlerin içerisine şuradaki i'yi getirdim. Oradaki çıkan hata neyse onu bize verecek arkadaşlar. Evet. SQL execute metodumuzu da bu şekilde tanımlamış olduk. Ben şimdi öncelikle SQL ile ilgili olan, veri tabanı işlemleriyle ilgili olan bütün metotları yazacağım. Ondan sonra bu videoyu bitireceğiz. İkinci videomuzda ilk formun işlemlerini yapacağız. Üçüncü videomuzda ise ikinci formun işlemlerini yapacağız. Videonun çok fazla uzamaması için. Evet, şimdi tablo oluştur diye bir metot daha oluşturuyoruz. Oluştur. Evet. Tabii şurada artık self ifadesini şu yere gelmişken bunu da söyleyeyim. Şimdi şuradaki self ifadesi dediğimiz gibi türetmiş olduğumuz nesnemizin yerini tutacak olan ifade. Bu illa self olmak zorunda değil ama artık genel kullanılı hali bu şekilde. Self olabilir, kendi olabilir, başka bir şey de olabilir. Ne yazarsanız o olabilir ama her yere aynı şeyi yazmanız gerekiyor. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi artık bizim tablo oluşturacağımız için buraya bizim
tablomuz ne alır arkadaşlar? Tablo adı ve sütunlar diye iki tane attribute alsın. Parametre alsın. Sütunlar. Evet. Ondan sonra sorgu eşittir dedim artık. Bunda da yine aynı şekilde yine string'in içerisine değişken atayacağım için f ifadesini yazdım. Ondan sonra create table tablo oluşturacağımız için daha önce de söylediğim gibi artık SQL ifadeleri büyük harfle yazılması iyidir. Create table if not exists, eğer yoksa şimdi artık şuraya bir tane üslü parantez, buna geleceğim şimdi. Bir tane normal parantez ve yine içerisine süslü parantez koydum. Şimdi artık şuraya birinci olarak tablo oluştururken nasıl gelir? Tablo adı, tablo adı. Bir hata mı yaptım ben? Bizim şey gelmedi, değişken gelmedi. Tablo oluştur dedim. Tablo adı sütunlar. Neyse devam ediyorum. Hata alırsa döner bakarız bir daha. Sütunlar dedim. Evet, tabloyu aldı. Şuraya bir daha bakayım bir. Tablo adı. Evet. Şimdi aldı. Şimdi artık bunu kim çalıştıracak artık? Bu bizim tablo oluştur create sorgumuzu kim çalıştıracak? Yukarıdaki SQL execute metodu çalıştıracak. Ve onu çağırıyoruz arkadaşlar. Self nokta SQL execute dedim. Ve ondan sonra buna o da ne alıyordu arkadaşlar? İki tane parametre alıyor. Sorgu ve parametreler diye. Şimdi bizim sorgumuz var. Bunu gönderdim. Ondan sonra tablomuzda parametre diye bir şey şu anda yok. O yüzden buradaki parametreler execute'dan sonraki sorgudan sonraki parametreler olmadığı için neresi çalışacak? Şuradaki else ifadesinin içerisindeki kod çalışacak arkadaşlar. Evet. Tablo oluştur daha bu şekilde. Şimdi devam edelim. Diğer metodumuzu tanımlıyorum. Def dedim. SQL insert. Şimdi burada biraz önce bağlantı ve close imleç ile ilgili Türkçe ifadelerini kullandım. Burada niye İngilizcelerini kullanıyorum? Programın içerisinde çalıştırırken işimi kolaylaştırsın diye. Çünkü hangi kodu, tablodaki hangi veri tabanı işlemini yaptırmak istiyorsam o SQL ifadesinin metodunun göndermek istiyorum. Programın içerisinde hangi metot hangisiydi diye aramaktansa böyle bir şey yapmak daha mantıklı olduğu için arkadaşlar. Self dedim. Ondan sonra SQL insert'te yine olacak yine arkadaşlar. Tablo adı olacak. Tablo adı. Ve yine tabii ki bunun sütunları olacak. Sütunlar. Bir de bu insert into ifadesinin içerisinde işte insert into personel işte alanını yazdırmak istediğimiz tablonun sütunlarını yazdırdıktan sonra ne diyoruz? Bir de values diyoruz değil mi? İşte o values'in geleceği değişkenimizi de buraya yazdık. Ondan sonra burada bir değişken daha atıyoruz arkadaşlar. Yer tutucu diyorum ben buna. Yer tutucular. Yer tutucu. Bunlar da neydi arkadaşlar? Hani bu values önce yazıp oraya soru işareti koyup SQL injection'ı engellemek için dışında tanımlıyoruz ya. İşte onun yerine soru işareti tutturacak bir for döngüsü yapacağız. Şimdi yer tutucu dedik arkadaşlar. Tırnak içinde virgül boşluk, her şeyden sonra bir tane virgül atsın diye. Virgül oluştur dedik. Ne ile? İşte join birleştirme işlemi yapar arkadaşlar. Join parantez içerisine buraya tırnak içinde önce bunun parametrelerini görelim bak isterseniz. Şöyle çalışıyor. Iterable alacakmış. Ve ondan sonra bir de ne? İşte ikinci olarak işlem ne yapacaksak onu alıyor diyor. Bizim burada vereceğimiz iterable ne? Şu. Soru işaretini koy. Nereye? For alt tire in
şuradaki values değeri kadar. Kaç tane values değeri göndermişsem o kadar soru işareti türetip yer tutucunun içerisine atacak arkadaşlar. Yani bir liste oluşturmuş olacağız. Evet, values dedim. Şimdi artık geldim buraya. Sorgu ifadesini yazıyorum yine. Sorgu eşittir. Yine F dedim. Tırnak işaretinin içerisine büyük harflerle insert into, tablomun adı ne olacak onu bilmiyorum. Nereden gelirse o olacak çünkü. Ondan sonra parantez içerisinde yine süslü parantezlerin içerisine yazdım. Sonra ne yazıyorum? Insert into, işte tablonun adı, veri girilecek olan tablonun sütunlarının adı. Şimdi values dedim. Values. Buraya values'e normalde ne ekliyoruz arkadaşlar? Soru işaretleri koyuyoruz değil mi? İşte onun yerine artık buraya ne gelecek? Yer tutucu gelecek. Yer tutucu gelecek. Ondan sonra şimdi şunları yazalım artık. Tablo adı, sütunlar. Evet. Yer tutucu. Şunu unutunca orası yer tutucu. Heh, şimdi o düzeldi. SQL ifademi yazdırdım sorguya. Şimdi artık SQL execute metodunu çağırıyorum. Self.sql execute dedim. İşte neyi göndereceğim? Sorgu ifademi ve artık burada ikinci bir olarak values diyerek de parametremi gönderdim. Values'i de buraya yazdırdım yani. Şuradan geleni buraya yazdırdım. Bu fonksiyon tanımlaması da bitti. Evet. Şimdi select ifadesinde kullandığımız fetch all. Onu metodunu yazıyorum arkadaşlar. Self. Bu da ne alıyor arkadaşlar? Sorgu ve parametreler alacak yine. Yani buna ben parametreler dedim ve bir ilk değer ataması yaptım. Yani boşta olabilir anlamında dedim arkadaşlar. Yani parametreler diye ikinci şu seçeneği biz fonksiyon içerisinde fetch all şurasına yanlış yazdım. Fetch all metodunu çağırdığımız zaman istersek parametrelerle ilgili olan iki tane göndermek zorunda değiliz. Evet, bunu sonuç diyorum, bunları artık sorgu yapacağız. Sonuç işte self.execute, direkt yine o metodu çağırdım. Buraya da yine sorguyu ve parametreler diye değişkenimi atadım. Boş da gidebilir, dolu da gidebilir. Boş da olsa, dolu da olsa program orada onu ayıklayacak. Ve tabii ki bundan da yine bir sonuçta işlem kullanacağımız için return diyerek bir sonuç değeri alıyorum. Return sonuç fetch all. Sonuç nokta. Artık normal SQL kodumuz bu. Fetch all aç kapa parantez if sonuç else. Şimdi bunu açıklayacağım. Burada yeni bir şey daha yapmış olalım. If sonuç else aç kapa parantez. Bu if else yapısının bir hali şu demek: sonuç boş değilse sonuç nokta fetch all SQL ifadesini çalıştır ve geri dönder. Değilse boş bir liste oluştur yapısının kısaltılmış hali. Normalde şunu yazmamız gerekiyor bizim: if sonuç 2 nokta sonuç 2 nokta işte return sonuç nokta fetch all fetch all, ondan sonra else deyip işte boş bir tane oluştur. Böyle yazmamız gerekir normalde ama bunu daha hızlı bir şekilde yapmış olduk. Orada da bir hata verdi sanki de, neyse çok üzerine durmak istemiyorum. Evet, bu fetch all
neydi? Veri tabanında birden fazla bilgi var ise o zaman bunu yapıyordu. Peki tek bir tane kullanacağımız sorgular var ise o zaman fetch one diye bir durumumuz vardı. Bunu da yine aynı şekilde arkadaşlar şuradaki kopyalayayım ben. Sadece fonksiyonun ve alttaki çalıştırma kısmının ismini değiştireceğim. Fetch one. Evet, sorgu parametreler, sonuç execute, sorgu parametreler, none parametreler. Şurada bir değişkende. Şurası fetch one olacak. Evet, fetch one. Yine aynı işlemi burada kullanmış olduk. Şimdi update işlemlerini yapacağımız SQL metodumuzu tanımlayalım. Self ne alacak arkadaşlar? Update komutu ne alır? Tablo adını alır. Değil mi? Ondan sonra güncellenecek sütunları alır. Ben bunu kısaltayım gun sütun diye. Ondan sonra hangi şartlara göre alacağını alır. Bir de parametreler dedim. Yine aynı şekilde burada da soru işaretini kullanıyoruz ya. O yüzden veya işte where id falancaya göre gibi. Şimdi yine buraya bir sorgu ifademizi yazalım. Sorgu eşittir f dedim. Tırnak içinde SQL ifademi yazıyorum. Update tablo adını getiriyorduk ya buraya. Buraya hemen şurasına yazmayınca orada bizim işlem hata veriyor. Sorgu tabi şuraya da eşittir koymamız gerekiyor. Evet, şimdi geldi. Tablo adı. Ondan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Update tablo adı ve işte ne? Set. Büyük harfle yazalım. Set. Ondan sonra işte hangi sütunlar güncellenecekse eğer buraya ne diyoruz şimdi? Gun sütun, yani güncellenecek sütunları söyle bana diyoruz. Ondan sonra neye göre? Ver. Ondan sonra verden sonra ne gelir? Şartlar gelecek. Buraya şartlar diyorum. Ondan sonra artık execute parametremi buraya geri çağırıyorum. Self nokta SQL execute. Ne gönderiyorum buna? Sorgumu bir gönderiyorum. Ve tabii ki bir de parametreler diye parametreleri gönderiyorum. Update metodunda tanımladık. Bizim veri tabanı işlemlerinde yapmış olduğumuz son metodumuzun ismi ne? Def delete, yani silme işlemlerini yaptığımız metodumuz olacak. Self ne alacak yine arkadaşlar? Tablo adı olacak bunun bir tane. Tablo adı. Tabii ki bunun da yine bir şartı olacak, şartlar ve yine parametresi olacak. Parametreler. Evet, ondan sonra sorgusunu yazalım. Sorgu yine aynı şekilde arkadaşlar. F dedim. Tırnak içinde delete from niye küçük yazdım? Delete from tablo adı. Artık onu buraya böyle yazıyorum. Tablo adı. Evet. Ondan sonra ne gelecek arkadaşlar? Ver şartlar. Ver şartlar. Evet, şuradaki iki noktamızı da yine yazalım. Ondan sonra SQL ifademizi çalıştırıyoruz. Self nokta, daha doğrusu SQL ifademizi çalıştıracak olan SQL execute metodunu çağırıyoruz arkadaşlar. Bunun da parametre olarak sorgu var ve bir de ne var? Parametre var. Parametreler diye yazdım. Evet. Bu videomuz bu kadar. SQL ifadelerinde, veri tabanı işlemlerinde kullandığımız sınıfımızı ve bu sınıfla ilgili olan metotları tanımlamış olduk. Sınıfımızdan bir tane nesne türettik. Şurada yapıcı fonksiyonu nasıl tanımlanacağını söyledik.
Biraz sonra programı yani bir sonraki videoda daha doğrusu e, bu yapıcı fonksiyon tam olarak nasıl çalışıyor programı kodu yazdıkça daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. E, Fonksiyon oluşturması yani metot oluşturulması, attribute tanımlamasından bahsettik. Evet bu videomuz bu kadar. Herkese iyi akşamlar.